ben Gürol. Bugün sizler için yine bir video yapacağım ve bugünkü videomuzda klarnet seçiminden bahsedeceğiz. Bu yeni başlayanlar için çok faydalı bir video olacak diye düşünüyorum. Çünkü ilk başladığımızda klarnetimiz ve bunun yanında kullandığımız diğer materyaller çok önemli. Güzel bir performans elde edebilmemiz için. Videonun ilk yarısında farklı tip klarnet modellerinden ve tabii farklı fiyatlarda klarnetlerden bahsedeceğim. Bunların hepsi öğrenci modeli klarnetler olacak. Eğer profesyonel model klarnetlerle ilgili bir fikir edinmek istiyorsanız benim daha önce yaptığım Selmer klarnet, yani neden Selmer'i seçtim tarzı bir videom vardı. Onu şuradaki linkten gidip izleyebilirsiniz. Orada denediğim, daha önce kullandığım bütün profesyonel model klarnetlerden bahsediyorum. Bugünkü videomda ilk yarısında öncelikle öğrenci modeli, yani Türkiye'de bulabileceğiniz herhangi bir müzik mağazasında değil tabii, yani belli başlı müzik mağazalarında elde edebileceğiniz öğrenci modeli klarnetlerden bahsedeceğim. İkinci yarısında ise bu öğrenci modeli klarnetinizi nasıl bir üst noktaya taşıyabilirsiniz, ondan bahsedeceğiz. Yani elinizdeki klarnet profesyonel model olsa bile tabii ki de bu söyleyeceğim, yani vereceğim ufak ipuçları her tür klarnet için geçerli. Sadece öğrenci model değil aslında. O yüzden eğer elinizde mevcut bir klarnetiniz varsa videonun direkt ikinci yarısına da geçebilirsiniz. Siz bilirsiniz ama merak ediyorsanız hepsini izleyebilirsiniz. O zaman başlayalım. Şimdi profesyonel model bir klarnete baktığınız zaman görüyorsunuz ki siyah abonoz ağacından yapılmış bir klarnet oluyor. Kendisi benim klarnetim gibi. Bu Selmer Privilege model bir klarnet. Fransız yapımı. Ve tuşları gümüşten. Yani gümüş kaplama. Gümüşten derken içi değil tabii ki. Gümüş kaplama üstü. Abonoz ağacından yapılmış klarnetlerin şöyle bir handikapı var. Çok hassas çünkü ağaçları çatlayabiliyor. O yüzden sıcak soğuğa karşı tabii klarneti korumak gerekiyor. Eğer siz de başlangıç model ağaçtan bir klarnet düşünüyorsanız, birincisi performans açısından çok daha iyi olacağından ötürü çok daha pahalı oluyor fiyatları. Ve ikincisi bunları çok daha fazla korumak gerekiyor. Yani çok iyi bakmak gerekiyor. Sıcak soğuktan kaçınmak gerekiyor. Üçüncüsü de ses açma evresi oluyor. Bunu bilerek ağaçtan yapılmış bir klarneti almak gerekiyor. Yani başlangıçta eğer gerçekten çok tecrübesizsiniz veya bunu küçük yaşta bir kızınıza veya oğlunuza alıyorsanız klarneti, bunu bilmeniz gerekiyor ki böyle bir risk var. O kadar para verdikten sonra iyi bakmanız gerekiyor klarnete. Tuşlarının gümüş olması da tabii ki de klarneti bir gıdım daha ağır yapıyor. Bu da diğer bir şey. Fakat tabii ki de bu çok daha kaliteli olmasına ve tuşların hiçbir şekilde eskimemesine, hep aynı şekilde durmasına ve hep aynı üst düzeyinin, yani aynı pürüzsüz böyle yumuşak olmasını sağlıyor. Çünkü diğer klarnetler bir süre sonra kararmak değil de böyle bu gümüş rengini kaybediyor ve üzerindeki dokusu bozuluyor. Ve pürüzlü bir şekilde rahatsızlık veren bir hale geliyor çalarken. Hatta eli yeşil de yapabiliyor, yani materyali kötü olduğu için. Evet, artı eksileri birazcık bahsettiğimize göre şimdi klarnetlerden bahsedeceğiz. Hangi klarnetlere bakabiliriz başlangıç modeli diye. Şimdi ilk kaçınmanız gereken şey Çin malı klarnetler. Çünkü bunlar gerçekten en kalitesizleri oluyor. Hem teknik açıdan problemler yaratabiliyor çünkü yani çabuk bozulabiliyor mekanizma açısından. Hem de yani bu plastiğin materyali bile gerçekten, yani Çin malı işte birazcık kalitesiz oluyor. O yüzden mesela yine ucuz olsun fakat biraz daha kaliteli olsun diyorsanız Conductor marka bir klarnet var. Bu 1000 TL. Jupiter marka bir klarnet var. Bu 1700 TL. Yani tabii ki de ben farazi fiyatlar söylüyorum. Bu alacağınız mağazaya veya internet sitesi veya vesaire gibi şeylere göre değişebilir. Veya da euro dolar bazlı enstrümanlar olduğu için, bunlar yurt dışından geliyor çünkü. Yine fiyatları euronun doların inişine çıkışına göre değişebiliyor. Fakat bir başlangıç seviyesi, yani ne çok para vermeyeyim ne de çok az da para vermeyeyim, hani ortada gibi bir şey düşünürsek hem fiyat hem de performans olarak Yamaha'nın başlangıç modeli klarnetleri var. Yani bir sürü modeli var. Bunlar hep böyle 3500 TL civarından başlayan fiyatlarla bulabileceğiniz klarnetler. Ve tabii bu 1000-3500 civarı, yani bu fiyat aralığındaki bahsettiğim bütün klarnetlerin hepsi plastik, yani ebonitten yapılmış klarnetler. Bu fiyatlara maalesef ağaçtan yapılmış tahta bir klarnet bulamıyorsunuz. Eğer tabii ki de bütçeniz yeterliyse ve diyorsanız ki alayım baştan iyisi olsun, ben güzeliyle çalayım, benim için fiyatı önemli değil diyorsanız, biraz daha fiyatı yukarı çıkardığımızda
O zaman büfe kramponun 3 tane öğrenci modeli klarnetiyle karşılaşıyoruz. Bunlardan ilki büfe kramponun B12 modeli klarneti. Bu Grenadilla ağacından yapılmış bir klarnet. Fiyatı 750-800 euro civarı. Bu da işte 6000 TL civarı bir şeye denk geliyor. Yani bu yama klarnetlere nazaran daha iyi. Hem ağaç olduğu için tabii ki de tonda çok büyük bir değişiklik oluyor. Yani ses rengi çok farklı oluyor. Yeni başlayan birisiniz, belki ton dediğimde ne dediğimi anlamıyor olabilirsiniz. Ama ses rengi çok çok daha kaliteli ve çok çok daha güzel oluyor. Eğer B12 klarnete 6000 TL vermişken birazcık daha vereyim, daha da kaliteli olsun diyorsanız, yani fiyat tabii ki neredeyse 2 katına çıkıyor. Yaklaşık 11.000 TL gibi bir fiyatı var. Bu da euro bazında düşündüğümüz zaman 1200-1300 euroya denk geliyor. O zaman E11 model klarnetler var. Bu da başlangıç için gayet güzel bir klarnet. Üstüne biraz daha koyayım diyorsanız 1500-1600 euro arasında değişiyor yine fiyatları. Bu da 13.000 TL'ye denk geliyor aşağı yukarı. E13 model büfe krampon klarnetler var. Ben zamanında aldığımda euro herhalde 1 TL gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Ben çünkü klarnete başladığı çok oldu. Yani büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. En iyilerinden biri başlangıç modeli klarnet olarak diyebiliriz. Bunun dışında benim başladığım zamanlar klarnete olmayan bir klarnet modeli var şimdi çıkmış olan. Benim kullandığım klarnetim de Selmer marka. Daha önce de belirtmiştim videoda. Bu Selmer'in bir öğrenci modeli klarneti var. İsmi Prolog. Bunlar da 1300-1400 euro civarı. Ben bu klarneti bizzat ilk çıktığında denedim. Ve o zaman prototipler vardı yani. Örnek hani modeller. Ve gerçekten ona rağmen çok güzeldi. Benim klarnetime çok benzetmiştim. Yani benim klarnetim de zaten o zamanlar çok eski değildi. 2-3 senedir çıkmış bir modeldi. Gerçekten çok benziyordu yani bu profesyonel model klarnete. Ya tabii ki de farklar var ama anlıyorsunuz ne demek istediğimi. O yüzden kalite açısından inanılmaz beğenmiştim. Hatta demiştim ki keşke ben öğrenci olduğum yıllarda Selmer böyle bir öğrenci modeli, yani başlangıç modeli bir klarnet yapmış olsaydı da keşke bu klarnetle başlasaydım demiştim kendilerine. Dediğim gibi bunda büfe kramponuna aşağı yukarı fiyatı aynı. O yüzden tercih meselesi, yani artık bütçeyle ilgili bir sorunuz yoksa, tercihe kaldıysa olay ve özellikle klasik müzik yapacaksanız kesinlikle ben Selmer öneririm. Yani çünkü ben Selmer çalıyorum ama tabii ki de ondan sonra size kalmış. Şimdi diyelim ki klarnet seçimimizi yaptık. Artık bu evreyi geçtik, klarnetimizi aldık. Bu klarneti nasıl daha iyi hale getirir? Özellikle düşük bütçeli bir klarnet tercih ettiyseniz diyelim. Bir numaralı dikkat etmeniz gereken şey kamış. Yani ne olacak ki, hangi kamışı takarsam takayım zaten aynı şekilde ses çıkmayacak mı Selin Hanım diyeceksiniz. Yok, çıkmıyor maalesef. Mesela ben şimdi size çok sert bir kamışla çalacağım. Burada ayarladım. Klarnetin üzerine taktım. Ve nasıl ses çıktığını göreceksiniz. Eğer normalde benim nasıl çaldığımı biliyorsanız şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bilmiyorsanız diye ben sonra size kendi kamışımı, güzel kamışımla çalacağım, göstereceğim. Çalıyorum şimdi sert kamışla. Yani neredeyse hiç ses çıkmıyor. Hava sesi çıkıyor. Klarnet sesinden başka her şey çıkıyor diyebiliriz hatta. Şimdi ben kendi güzel kamışımı takacağım. Bunu kutuya geri koyuyorum. Bir kutu kamış aldığım zaman içinde 10 tane çıkıyor ve bu 10 tane kamışın içerisinden, yani profesyonel olan insanlar özellikle aradaki farkı çok ince ayırt edebildiği için 2-3 tane bulabiliyoruz. Eğer ağzınız yeniyse ve çok güzelse 4-5 tanesi güzel çıkabiliyor. Ama benim için şu an ortalama 2-3 tane, çünkü benim ağzım birazcık eskidi. Bu benim güzel kamışımla çalıştım. Tabii hiç ses açmadım. Çok güzel çıkmıyor şu an sesim ama bugün hiç çalmadım henüz çünkü. Ama gördüğünüz gibi arada ciddi bir fark oluyor. Tabii bunun dışında kamış çok yumuşak da olabilir. Şimdi bir tane çok yumuşak olması gereken bir kamış var. Onu da çalıp size göstereceğim. Kamış ağızda konuşmak da bir klarnetçi adetidir. Bakalım, bu biraz eski bir kamış bir de o yüzden yumuşadı. Bakalım bundan nasıl ses çıkıyor. Evet. Yani klarnet sesinden başka her şey çıkıyor tarzı benim böyle adlandırdığım bir şey. O yüzden lütfen kamış seçiminizi iyi yapın. Bu çok önemli. Tabii ki de başlangıç seviyesindeyseniz ne tarz kamış kullanacağım peki o zaman diyeceksiniz. Tabii ben Van Doren kamış kullandığım için size onu söyleyeceğim. Fakat bugün baktığınız zaman D'Addario kamışlar var, Ricoh var, birçok marka var. Fakat belli başlı markalar var. Bunlardan birisine yönelirseniz sizin için çok daha iyi olur.
Ben gerçekten Van Doren kamışları çok beğeniyorum. Van Doren'den başka da hiçbir kamış kullanmadım. Denedim fakat kullanmadım. Plastik kamışlar var. Bu sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır. Yani hem bunlar kadar kırılma, bozulma derdi yok. Fakat bu kamışları yani özellikle kırarsanız evet böyle bir dertleri var. Dişinizi küçücük değdirdiniz mesela. Kırdınız kamışı. Hemen bu cıklama dediğimiz hani şu tarz işte falan gibi sesler çıkabiliyor. Sonra öğrenci kendini suçluyor. Neden benden böyle sesler çıkıyor, ben mi beceremiyorum diye. Sizden kaynaklanmıyor olabilir. Kamışı kırdığınız için olmuş olabilir. Bir de kamışları tabii çok bastırınca da eziliyorlar vesaire. Başlangıç seviyesi öğrencilerde böyle hatalar yapılabiliyor. O yüzden kamışa dikkat ediyoruz. Ve dediğim gibi ben Van Doren kamış kullanıyorum. Başlangıçta 2 numara kamış kullanmanızı öneririm. Bence 1,5 eğer özellikle klasik müzik yapacaksanız tekrar ediyorum. 1,5 kamışlar ben hayatımda hiç kullanmadım. 2 ile başladım. Onu da çok uzun süre çalmadım. 2,5 numara kamışa 3 ayda geçmiştim diye hatırlıyorum 2-3 ay sonra. Şu an ben hala 3 numara ve 12 kamışlarla çalıyorum. Kutusunu göstereceğim. Şöyle bir kutusu var. Gördüğünüz gibi V12 3 numara kamış çalıyorum ben. Onun dışında bir ara V21 kamışlarla da çalmıştım. Bunlar da enteresan, güzel. Şöyle yakından göstereyim kutusunu. Hep 3 numara. Yani şöyle söyleyeyim, bu gri kutu dediğimiz V12'ler ilk gösterdiğim benim kullandığım biraz daha yumuşak oluyor standart olanlara. Standardın da adı traditional diye geçiyor. Böyle lacivert olan kutuları. Van Doren'in standart olanları lacivert kutu derseniz zaten anlar satan kişi size mağazadaki. Eğer bu kamışlarla başlayacaksanız yani zaten 2 numaranın üstüne çıkmayın. Çünkü standart olanlar bu V12'lere göre çok daha sert oluyor. Ama ben V12'nin tonunu çok daha beğeniyorum. Ve o rezistansını, hani direncini çok daha seviyorum bu kamışları. Şimdi dedik ki kamış konusunu hallettik. Bu da cepte. Bundan sonra geriye kalan ligatür oluyor. Ben gördüğünüz gibi böyle bazı kişilere biraz enteresan gelen görüntüsü Silverstein ligatür kullanıyorum. Bu Silverstein'ın ligatürleri gerçekten çok hoş. Bunun üzerine ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum aslında. Biraz değişik bir ligatür. Göstereyim şöyle içini de. Bu ligatür gerçekten inanılmaz. Fakat başlangıç seviyesinde bu kadar lüks bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Yani klarnetin içinden çıkan ligatür de olacak tabii ki de. Klarnetin içinden çıkan bek de oluyor bu arada. Klarnetin içinden ağızlık yani bek dediğimiz. Kamış da oluyor. Fakat ne olur yani gidin kendinize bir kutu kamışınızı alın. Ayrı ağzınızı seçin. Ayrı bir ligatür de alın. Okey, o yüzden şimdi ligatürden bahsedecek olursak BG dediğimiz yani BG'nin ligatürleri var. Bunlar 100 TL'den başlayan fiyatlarla hani satılan ligatürler ve bir sürü modeli var BG'nin. Yani seçin, beğenin, alın. Tabii ki de öğretmeniniz olduğunu düşünüyorum. Yani %99 ihtimalle bir öğretmeniniz olacaktır zaten. Ben sadece size bir fikir veriyorum burada hani. Bir sürü modeli var. Bakın size hangisi uygunsa onu alın. Dediğim gibi 100 TL'den başlayan fiyatlarla klarnetinizi bir üst seviyeye çıkaracağınızı düşünün. O yüzden yani bir kutu kamışın 200 TL olduğunu düşünürsek gayet cüzi bir fiyat. Yani bir de ligatürler fikstir. Öyle kamış gibi kutudan ne çıkacağı belli değil. Ağızlık gibi modeli aynı olsa da farklı performans verecek bir şey değil. Ligatürü alıyorsunuz. Aynı modelden hep aynı performans çıkıyor. Onun dışında ben Rovner ligatür kullanmıştım. Türkiye'de Rovner ligatürler var mı bilmiyorum ama BG ile bayağı benziyorlar. Rovner'ın ligatürünü ben 30 euro civarı bir şey almıştım. Gayet güzeldi. Yaklaşık 2 sene kullandım. Ya tabii ki de Silverstein'ı denedikten sonra çok ya artık diyorum ya bu işin biraz lüksü, biz profesyonel olduğumuz için en küçük ayrıntıya bile tamam bu daha iyi deyip alıyoruz yani onu. Ama yani 30 euroya yani yine bence gayet iyi bir fiyat. Rovner ligatür bulursanız onun da altın rengi vardır, gümüş rengi vardır, içi şöylesi böylesi vardır. Eskiden Eddie Daniels dediğimiz bir modeli vardı. Eddie Daniels için yapılmış. Şimdi değişti galiba ismi onun. Şu an hatırlamıyorum. Bakabilirsiniz yine bunlara. İnternetten araştırın. Van Doren'in Optimum ligatürü var. Bu da 750 TL civarında. Ben bu ligatürü sevmiyorum. Fakat bunu kullanan çok klarnetçi var. Ben de zamanında kullanmıştım. Yani 100 euroya yakın bir fiyatı var. Ben bu ligatürdense BG veya Rovner'ı size tavsiye ederim ki daha ucuzlar. Son olarak yani benim Silverstein ligatürümden bahsedeyim tekrar. Benimkisi Cryo 4. Yani CRYO4 diye yazılıyor. Artık nasıl okunuyorsa, nasıl okuyorsanız öyle okuyun.
Ben yaklaşık 4 senedir bu ligatürle çalıyorum. 10 sene garantisi var bu ligatürlerin. Epey dayanıklı o yüzden. Diğerlerine orantılı olarak da tabii bütün bunların üzerine fiyatı epey yüksek. Şu an yanlış bilmiyorsam fiyatı 1800 TL civarı bir şey olması lazım. Çünkü 200 küsür euro. Tabii bunun da farklı modelleri var. Benim öğretmenim mesela bunun saf altın olanını almıştı. Da o yüzden bunu ikinci el bana vermişti. Sağ olsun. Valla sayesinde bir Silverstein ligatürüm oldu. Şimdi geliyoruz ağızlığa. Ağızlık çok önemli tabii ki de. Çünkü klarnetin içinden çıkan ağızlıklar yani gerçekten çok kalitesiz oluyor. Ne olur ama ne olur gidin kendinize bir ağızlık alın. Bu ağızlığı değiştirin. Çünkü yani evet klarnetin içinden çıkan ağızlıkla gerçekten çalmak istemezsiniz. En iyi ağızlıklar bence Van Doren. Ben de Van Doren'le çalıyorum. Ben hep Van Doren'le çaldım. Aslında bir ara başka ağızlıklarla denedim. Yine bununla ilgili başka bir video yapacağım çok yakında. Yine tabii ki de başka güzel ağızlıklar da bulabilirsiniz. Sonunda şey var yani herkesin anatomisi farklı, herkesin isteği farklı. O yüzden en iyisi diye bir şey herkes için yok. Bunu bilelim. Fakat ben Van Doren ağızlıkları öneririm. Yani yine hatırlatıyorum. Türkiye'de kolay bulabileceğiniz materyallerden bahsetmek hani videonun esas amacı. O yüzden zaten Türkçe yapıyorum. Van Doren ağızlıkları her yerde bulabilirsiniz. Özellikle B45 modeline. Veya B40 modelleri var. B40 başlangıçta biraz zor gelebilir. Ben B40 ile çalıyorum. Ben de başlangıçta B45 ile çalmıştım. Yani kötü bir ağızlıkla iyi ağızlık arasında da çok fark var. Şimdi başka ligatürüm olmadığı için aradaki farkı gösteremedim. Çünkü ben bir tek Silverstein var şu an elimde. Mesela size başka bir ağızlıkla çalıp aradaki farkı gösterebilirim. Benim çok eski bir ağızlığım ve B45 lirli. Diyeceksiniz hani güzeldi bu eski olduğu için. Kötü ağızlık örneği veriyorum buna. Yani evet gördüğünüz gibi ton çok kötü. Yani kötü bir ağızlıkla çaldığınız zaman tonunuz çok değişecektir. Lütfen gidin kendinize güzel bir ağızlık beğenin, alın, onunla çalın. Bu Van Doren ağızlıkların fiyatları 90-100 euro arasında değişiyor. Bu da işte 700-800 lira arasında bir şeye denk geliyor. Dediğim gibi B45 modellerine bakabilirsiniz. Özellikle klasik müzik çalacaksınız. Yine konforunuz için yapabileceğiniz şeyler var. Mesela ağızlığın üzerine şöyle bir koruyucu bant takmak gibi. Veya da gördüğünüz gibi ben şöyle bir şey taktım. Normalde masaların altına yapıştırılıyor. Hani kayınca gıcırtı sesi çıkarmasın vesaire diye. Ben onu klarnetimin üstüne taktım çünkü benim ellerim çok terliyor. Özellikle yani sahneye çıktığım heyecanında hemen ellerim terliyor. Ve kayıyor klarnet. Benim klarnetim çok ağır. Yani şu tutmuyor sadece tek başına. Gördüğünüz gibi buna da hani değineceğim. Şöyle bir parmak tutma yeri var. Bunların böyle komple tutma yerlerini de yapmışlar yeni. Onları da denedim. Onlar da hiç fena değil ama onda da yine benim elim kayıyor. O yüzden ben birazcık daha buraya böyle dokusu daha pütürlü. Hani bakın çıkan sesten de anlayacaksınız zaten. Hani böyle daha pürüzlü bir şey. O yüzden elim geldi parmağımı daha doğrusu orada tutuyor. Ve parmağımın kaymasını engelliyor ve çok da konforlu yani. Orası nasıl tutmuyor artık bunun sayesinde. Gördüğünüz gibi yoksa şöyle o kadar biçimsiz yapmışlar ki profesyonel model bir klarnet olmasına rağmen yani gümüş altında mantar var. Hiç rahat değil. O yüzden üzerine illaki şunlardan birini takmak gerekiyor. Bu BG'nin benim dişlik de diyorlar buna ağızlık koruyucu artık ne demek istiyorsan yapışkan bandın adına. Bunlar 70-80 liraya satılıyor paketi. İçinden 6 tane çıkıyor. Ben üzerindeki BG logosunu siliyorum asetonla. Çünkü beyaz BG yazıyor. Çok çirkin gözüküyor. Özellikle son aldığım pakette baskı hatası vardı. Ters yazmışlar. Mümkün değil yani onu öyle kullanmak. Ben siyah seviyorum zaten. Gözüksün istemiyorum. O yüzden onu çıkardım asetonla. Siz de bir şey yapabilirsiniz. Ayrıca bunun kalınlığı 0.8 milimetre yanlış bilmiyorsam. Kalın olanı yani. Bunlar 0.6 da var, 0.4 de var. 0.4'ler benim dişlerimi acıtıyor hala yani çok korumuyor. Çok da sıkarak çalan da bir insan değilim ona rağmen öyle. Yani bir de ağzının üstünün çizilmesini engelliyor. Yine dişlerin acımasını engelliyor. O yüzden konforunuz için bunu öneriyorum. Son olarak artık çok lüks bir upgrade yapayım. Hani bir çok lüks bir üst seviyeye taşıyayım klarneti artık diyorsanız. Yani bu biraz pahalıya da patlayan bir şey. İşte baril değiştirebilirsiniz. Baku'nun barilleri var. Fiyat aralığı olarak 150-250 euro arasında. Fakat araştırırsanız derseniz ki şu an profesyonel model bir klarnet almak istemiyorum. Ama klarnetimi bir üst seviyeye taşımak için hani entonasyonunu, tonunu vesaire değiştirmek için belki bariller de yardımcı olabiliyor. Sadece Bakun baril değil. Türkiye'den bahsediyoruz sonuçta. Türkiye'de Aydan Akıneli var. Kendisinin bir atölyesi var ve gerçekten çok profesyonel yaptığı işler. Onun barillerini de denedim ben ve gerçekten çok başarılı.
İstiyorsanız kendisiyle de görüşebilirsiniz. Kendisi çok sevecen bir insan. Öğrenciyim derseniz yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani başka kalak da alıp takabilirsiniz. Kalak dediğim klarnetin şu parçası. Baril tekrar hatırlatmak üzere söyleyeyim. Şu parçası. Kalağı da değiştirebilirsiniz tabii. Bakun'un bir kalağını almak istiyorsanız 500 euroya mal oluyor. Yine Bakun barilleri ve aralarındaki farkları görmek istiyorsanız benim bununla ilgili bir videom vardı. Karşılaştırma videosu diye. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Evet, sanırım bütün ince detaylardan bahsettim. Video çok bile uzun oldu. Size yardımcı olacaktır bu video diye ümit ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka bilmek istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara bırakın. Ve tabii ki de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.